Hoş geldiniz. Bugün poğaça yapıyorum. Poğaça çok güzel. Lütfen sonuna kadar izlerseniz deneyin. Abone olmadıysanız abone olun canlarım. O güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Hadi bu poğaça yapalım. Tereyağlı, beyaz peynirli, kaşarlı 2 tepsi yapacağım. Hadi poğaça yapalım. Hoş geldiniz. Bütün takipçilerim, hepinize de çok çok selamlar. Burada 4 su bardağı sütüm var. Ilık sütüm. Burada 3 yumurtanın sarısını aldım. Akıyla bir tanesi burada. Poğaça yapacağız. Burada 2 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı tepeleme maya. 1 çay bardağı yağımız. Böylece 9 bardak unum var. Şunu buraya koydum. Şu 8 bardağı bir döken. Büyük ihtimal hepsini de alacak da. Bir çay kaşığı tuzumuz. Yoğuralım poğaçamızın hamuruna. Bu kuşanedik unu hep atalım. Bizim un yetmedi. Biraz daha un katacağım. Bir bardak yeter mi bakalım. Bugün çok yapıyorum. Misafirim gelecek. Onlar da poğaçayı çok seviyor. İki bardak daha un kattım. Toplam 11 bardak un aldı bizim sütümüz, yağımız, yumurtamız neyse. 11 bardak un gitti. Yoğuruyoruz hamuru. Biraz da masada yoğuracağım. Hamurumuz biraz da senitte yoğuruyor. Hamurumuzu yoğurdum. Mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanınca görüşürüz canlar. Poğaçamın kaşarını sürtüyorum. Çekiyorum, sürtüyorum. Valla bundan böyle geçiriyorum. Bu kaşarımız. Burada biraz da beyaz peynirim var. Hamurumuz mayalandı. Masamıza alalım. Çevirelim bakalım.
Şöyle bir toparlayın. Yumaklarımız bir 10 dakika dursun. Ondan sonra yapmaya başlayacağım. Poğaçamızın hamurunu açıyorum. Şeklini açtıktan sonra başlayacağım. ...300 gram tereyağı erittim. Sadece tereyağı, ayçiçek yağı hiç yok. Peynirimizi böyle her tarafına saçıyorum. Böyle kıvıralık gidiyor. Yedi 14. Yedi 14 15'te. 4 5 6 7 8 8 oldu. 8 9. Şuradan şöyle kaşarlar çıkmasın diye hafif şöyle boğuyorum. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar açıyoruz. Yağlıyoruz. İçine saçacağımız malzememizi saçıp
bir güzel doluyoruz. Poğaçamızı açıyorum. Kadın her tarafı eşit olsun diye. Yağımızı böyle sürüyorum. Bir tepsisine de beyaz peynir ediyorum. İçine susam saçıyorum biraz da. Bunu da böyle seviyorum ben. Biraz da keten tohumu saçıyorum. Sonra eşit eşit kesiyoruz. Tepsilerimize koyuyoruz. Yapışmasın diye böyle biraz un edin. Biraz böyle bastırıyorum. Yuvarlak olmasın, uzun olsun diye. Kesip tepsimize alıyoruz. Yumurtamızı sürüyorum poğaçalara. Yumurtamızın içine biraz da süt koydum. İkisini çırpıp üzerlerine sürüyorum. Poğaçamızı 150 dereceyle 25 dakikada pişiyor. Alt üst fanlı çalışıyor. Bu da öteyine kalsın. Üzerlerine biraz da susam ekeliyorum. Biraz da keten tohumu atıyorum. Birkaç tanesini de boş bırakıyorum. Çocuk yemiyor, torunum. Ona da boş koyuyoruz. Bunu alıyorsun Ali. Kalan yumurtamın içine biraz da bir kaşık yoğurt attım. Bunlara yetmeyecek gibi gördüm. Yumurta, yoğurt, süt karışım sürüyorum. Bu bol susamlı oldu. İçine de saçtım keten tohumuyla. Üzerlerine yine ediyorum. Zaten göründü, içinden çıktılar. Kabarırken. Çok seviyorum. Seviyorsanız siz de saçın bol bol. Öbürkü pişti mi bunu da fırına vereceğiz canlarım. 150 dereceyle alt üst açık fırında 25 dakika dedi mi pişiyor. Poğaçamız pişti. Çok kaynar ya, ben şöyle bir bölerek içini de gösterin. İçi de çok güzel canlarım. Öbürkü de pişiyor. Öbürkü piştikten sonra bir de ikisini yine gösterin. Harika. Poğaçalarımız pişti. 150 dereceyle 25 dakikada alt üst açık fırını pişiriyorum ben canlarım. Böyle oluyor. Çok güzel oluyor. Poğaçalarımız harika oldu.
Ama çok kaynar. Vallahi ellerim bir yanıyor. Yine bir böyle şöyle şey yedim. Vay. Bu da peynirlisi. Öbürkü kaşarlıydı. Bu da beyaz peynirli. Harika oldu canlarım. O güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Bildirim zilinizi açarsanız, abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere başka videolarda.